Arkadaşlar merhabalar. Bugün de size önünde bu şekilde parçalanmış resim olan bir çanta yapacağım. Ama çantadan önce özellikle arkadaşlar bu resmi ne şekilde parçalayıp düzenlediğimi size anlatacağım. Böyle bir parçalanmış resim yapabilmem için yapacağınız resmin 4 tane fotokopisini çektireceksiniz. Yalnız arkadaşlar A4 kağıdını keserken özellikle şuna dikkat edin. Ben videonun sonuna ortalarında bir hata yapmışım. Onun için bu baştaki videoyu yeniden çektim. Şu mesafeyi, yani şu düz mesafe var ya, düz kenar. Bu düz kenardan itibaren şöyle dışarıya doğru 1,5 santim bir mesafe ayırdım. Bu 1,5 santim mesafeyi ayırdığım zaman arkadaşlar bakın şu kısımlarda gördüğünüz gibi ızgaranın kirli rengi ortaya çıktı. Çünkü burayı ben 1,5 santim ayırdım. Bunun gözükmesini istemezseniz şayet yani düz tertemiz beyaz bir renk gözükmesini istiyorsanız bu düz çizgiden itibaren şu mesafeyi arkadaşlar 2,5 santim olarak alın. Özellikle bunu en baştan bu videoyu yeniden çekmemin sebebi bu. Yanlışlıkla siz resimlerinize 1,5 alırsınız, sonra ileri safhalarda benim bu sözlerimi duyduğunuz zaman haklı olarak isyan edersiniz. Onun için ben baştan peşin söylüyorum. Bu desenin dışında arkadaşlar 2,5 santimlik bir mesafe ayıracağız. Ve oradan itibaren şöyle bir çizgi hat çekeceğiz ve o hattı kesip bunu parçalamaya başlayacağız. Siz yapacağınız desenin 4 tane olarak fotokopiciye çektireceksiniz. Ayrıca bunu üstüne yerleştireceğimiz ızgarayı da arkadaşlar yine aynı şekilde 4 tane yapacaksınız. Şimdi önce ızgaramızı yapacağız. Izgarayı hem elimizle yapacağız pratik yoldan. Bir de arkadaşlar evde fotokopi şeklinde, yani evde aynı ızgarayı ne şekilde pratik yoldan çoğaltabiliriz onu da size göstereceğim. Izgara yapacağız. Izgarayı da arkadaşlar şimdi şu yaptığım ızgaranın şu her bir karenin ölçüsü 1,5 santim. Yani şöyle bir karenin ölçüsü arkadaşlar 1,5 yani her bir kare 1,5 santimetre kareden oluşacak. Kağıdımı da buna göre kesiyorum arkadaşlar. Bu ızgarayı arkadaşlar ister elinizle kendiniz hazırlayın. Yok ben tam muntazam hazırlayamam derseniz ozaletçiye gidin. Ozaletçi size bunu rahatlıkla yapar. Eğer bulunduğunuz çevrede ozaletçi yoksa veyahut da gitme imkanınız olmazsa arkadaşlar pratik olarak evde de yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar benim kullanmış olduğum ölçü 1,5 santime 1,5 santim. Yani şöyle dört bir tarafı 1,5 santim olan karelerden oluşuyor. Siz mesela bunu 1,5 santim olarak değil de 2 santim olarak yapacak olursanız kağıdınızı ona göre keseceksiniz. Ben 1,5 santim olmasını istediğim için kesmiş olduğum kağıdımın arkadaşlar ölçüsü şu kısmı 3 santime, şu tarafı şöyle 13 santim olacak. Benimkinin ölçüsü bu. Eğer siz bunu dediğim gibi 2 santim yapmak isteyecek olursanız o zaman keseceğiniz kağıdın ölçüsü 4 santime 17 santim olacak. Ben bunu dediğim gibi 1,5 santim yapmak istediğim için kullandığım kağıdın ölçüsü 3 santime 13 santim. Şimdi evde arkadaşlar pratik olarak nasıl bu ızgarayı düzenleyebiliriz onu göstereceğim size. Bu şekilde kağıdımı bu şekilde kesiyorum arkadaşlar. 3 santime 13 santim olarak kağıdımı kesiyorum ve normal bildiğimiz yoldan katlıyorum. Şu anda ızgara için kağıt hazırlıyorum arkadaşlar. Şöyle ince uzun bir şeridim oldu.
Bunu şöyle ortadan ikiye katlıyorum. Şu arayı kırıyorum. Ve sonra yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Sonra diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Ve bu şekilde katlama işlemimi gerçekleştiriyorum. Arkadaşlar uzak olur, gidemezsiniz. Veyahut da benim gibi gecenin bir yarısı canınız bunu yapmak ister. Ama işte dediğim gibi evden çıkma imkanınız olmaz, uzaktır falan. İşte pratik olarak evde de bu şekilde ızgaranızı hazırlarsınız. Ya da elinize alırsınız cetvelinizi, pergelinizi. Bu şekilde çizersiniz. Veyahut da benim yaptığım gibi bu şekilde pratik olarak bir ızgaralık şerit hazırlarsınız. Ve sonra onunla A4'ün üzerine bu ızgaramızı yaparsınız. Şimdi arkadaşlar şeridimi yapacağım ben. Arkadaşlar şimdi size göstermek için 4 tane kağıt hazırladım. Şimdi bunları birbirine takıyorum. Bu şekilde birini alttan, birini üstten takıyorum. Bu şekilde hazırladım. Bu ızgarayı yaparken hazırladığım kağıtlara bant çekmedim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yoksa bunlar da bantlanacak. Sadece göstermek amacıyla yaptığım için bant çekmedim. Böyle arkadaşlar. Zikzaklarımızı yapacağız. Böyle birini alttan, birini üstten. Bu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar böyle zikzaklarımızı hazırlayacağız. Önce arkadaşlar şu A4 kağıdını masanıza bir sabitleyin. Ki ne bu kaysın aşağıya ne de elinizdeki kağıt kaysın. Önce bunu bir sabitleyelim. Şimdi dört tarafından. Bu şekilde sabitledim. Bakın arkadaşlar. Dört tarafından sabitledim. Şimdi şeritimi alıyorum. Bu şekilde ayarlayacağım. Ama onu ayarlamadan önce şeridimin kenarlarını da bantlayayım. Çünkü arkadaşlar çizerken elinizden kayma ihtimali olabiliyor. Onun için şöyle şu uç kısımlarına bant yapıştıralım. Şöyle bant yapıştıralım. Bunu arkadaşlar şu şekilde şöyle şu tepeye gelecek ve şu uca gelecek şekilde şu şekilde burayı bantlıyorum. Bakın. Şurayı bantladım. Bantı buraya yapıştırdım. Sonra alıyorum bunu böyle düzeltiyorum. Şu tepeye de gelecek şekilde ayarlıyorum. Ve bu kısmını da bantlıyorum şu ucuna. Ve arkadaşlar çizmeye başlıyorum. Şu ortadan bastıralım ki kaymasın. Bu şekilde şöyle çizikler atıyoruz. Bu çizikleri atarken arkadaşlar mümkün olduğu kadar kaleminizi dik tutun. Bakın. Yukarıdan çizdim. Şimdi de alttan çiziyorum. Önemli olan benim yaptığım ayrı da hani bu işin tekniğini öğrenmeniz. Yoksa bakın şöyle çiziyoruz. Pratikten böyle yaparsınız arkadaşlar. Yahut da
alırsınız cetvelinizi elinize, kendiniz 1,5 santimetre karelerden oluşan bir ızgara yaparsınız. Şimdi bakın bu şekilde çıktı. Gördünüz mü? Şimdi bunu alıyorum. Hemen şuradan şöyle tutuyorum. Bakın şu çizgiye denk gelecek şekilde bunu buraya yapıştırdım. Bunu da böyle alıyorum arkadaşlar. Buraya yapıştırdım. Burası biraz yamuldu. Şöyle bunu da buraya bantlıyorum. Şuralara bir çizik atalım yine. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde yine üstten elimizle bastırarak şu kısımları bu şekilde çizelim. Şimdi şunu da yaptıktan sonra kağıdı tamamlayana kadar videom çünkü çok uzayacak. Arkadaşlar bırakacağım. Şöyle bakın. Şuraya da bir çizik atalım.